İsimsiz bir ihbarı değerlendiren polis, San Diego, Kaliforniya'nın seçkin banliyölerinden Rancho Santa Fe'de bir malikaneye girer ve toplu intihara kurban giden 39 kişiyi bulur. Ölenler farklı yaşlarda 21 kadın, 18 erkektir. Hepsi de aynı renk kıyafetler ve Nike spor ayakkabılar giymiştir. Üzerlerinde herhangi bir kan ya da travma izine rastlanmayan bu kişilerin Cennetin Kapısı dini tarikatının üyeleri oldukları ortaya çıkar. Kendilerini öldürerek bedenlerindeki esaretten kurtulacaklarına ve Hale Bob kuyruklu yıldızının arkasında gizlenen bir uzay aracına binerek cennete ulaşacaklarına inanıyorlardı. Liderleri öyle diyordu çünkü. Tarikat 1972 yılında hemşire olan Bonnie Lou Nettles ve bir müzik profesörü olan Marshall Applewhite tarafından yönetiliyordu. Applewhite ve Nettles 1975 yılında Oregon'dan 20 kişilik bir grubu ailelerini ve mal varlıklarını terk ederek Colorado'nun doğusuna taşınmaya ikna ettiler ve burada dünya dışı bir uzay aracının onları cennetin krallığına götüreceğini vaat ettiler. Kendisine T adını veren Nettles ve Doğu adını alan Applewhite, insan bedenlerinin yalnızca daha yüksek bir fiziksel varoluş için terk edilebilecek kaplar olduğunu söylüyorlardı. Uzay aracı hiçbir zaman gelmediği için cennetin kapısına üyelik azaldı ve 1985 yılında Applewhite'ın partneri Bonnie Lou Nettles öldü. 1990'ların başında Applewhite'ın yeni üyeler toplamaya başlamasıyla tarikat yeniden ortaya çıktı. 1995 yılında Hale Bob kuyruklu yıldızının keşfedilmesinden kısa bir süre sonra Cennetin Kapısı tarikatının üyeleri kuyruklu yıldızın arkasında İnsanların algılamasından gizlenmiş bir uzaylı aracın dünyaya doğru geldiğine ikna oldular. Ekim 1996'da Applewhite, Rancho Santa Fe'de büyük bir ev kiraladı ve ev sahibine grubunun Hristiyan temelli meleklerden oluştuğunu söyledi. 1997 yılında Hale Bob kuyruklu yıldızı, Güneş etrafındaki 4000 yıllık yörüngesinin bir parçası olarak 20. yüzyılın en etkileyici astronomik olaylarından biriyle dünyanın yakınından geçti. Mart 1997'nin sonlarında Hale Bob dünyaya en yakın mesafeye ulaştığında Applewhite ve 38 takipçisi zehirli bir karışım içtiler ve ardından bedenlerini terk etmeyi, uzay aracına girmeyi ve cennetin kapısından daha yüksek bir varoluşa geçmeyi umarak ölüme yürüdüler. Bir o kadar garip, bir o kadar da acıklı bir durum. Din ile ilgili sömürü her yerde. 18 Kasım 1978'de Halk Tapınağı'nın kurucusu Jim Jones, Güney Amerika ülkesi Guyana'nın ücra bir köşesindeki tarımsal komünlerinde yüzlerce müridini toplu bir intihar olayına sürükler. Jones'un takipçilerinin birçoğu zehirli kokteyli isteyerek içerken diğerleri silah zoruyla içmek zorunda kalır. O gün Jonestown'daki toplam ölü sayısı 909, üstelik ölenlerin üçte biri çocuktur. Jim Jones 1950'lerde Indianapolis'te bir Hristiyan tarikatı olan People's Temple'ı kuran karizmatik bir kilise adamıydı. Irkçılığa karşı vaazlar verdi ve pek çok Afro-Amerikalının ilgisini çekti. 1965'te Kuzey Kaliforniya'ya taşınan grup 1971'den sonra da San Francisco'ya yerleşti. 70'lerde kilisesi medya tarafından mali dolandırıcılık, üyelerine fiziksel taciz ve çocuklara kötü muamele ile suçlandı. Giderek paranoyaklaşan Jones, artan eleştirilere karşılık olarak cemaatini kendisiyle birlikte Guyana'ya taşınmaya davet etti. Orada sosyalist bir ütopya inşa edeceklerini vaat ediyordu. Zaten 3 yıl önce takipçilerinden oluşan küçük bir grup, daha sonra Jonestown'a dönüşecek olan bu yeri kurmak için bu küçük ülkeye gitmişti bile. Tüm tarikat liderleri gibi o da kendini Mesih ilan etmişti. Jonestown, liderlerinin vaat ettiği gibi bir cennete dönüşmedi. Tapınak üyeleri tarlalarda uzun günler boyunca çalıştılar ve Jones'un otoritesini sorguladıkları takdirde sert cezalara maruz kaldılar. Pasaportlarına el konuldu, evlerine gönderdikleri mektuplar sansürlendi, üyeler birbirlerini ihbar etmeye teşvik edildi ve gece geç saatlere kadar süren toplantılara katılmaya zorlandı. O zamana kadar akıl sağlığı giderek bozulan ve uyuşturucu bağımlısı olan Jones, Amerikan hükümetinin ve diğerlerinin kendisini yok etmek istediğine inanıyordu. Tarikat üyelerinden gece yarısı sahte intihar tatbikatlarına katılmalarını istedi. 1978 yılında bir grup eski tarikat üyesi ve mevcut üyelerin endişeli akrabaları, Kaliforniya Demokrat Parti'den Amerikan Kongre üyesi Leo Ryan'ı Jonestown'a gitmeye ve yerleşimi incelemeye ikna etti.
Ryan 17 Kasım 1978'de bir grup gazeteci ve diğer gözlemcilerle birlikte Johnstown'a geldi. İlk başta ziyaret iyi geçti ancak ertesi gün Ryan'ın heyeti ayrılmak üzereyken birkaç Johnstown sakini gruba yaklaştı ve Guyana'dan ayrılmak istediklerini söyledi. Jones, müritlerinin kaçmasından rahatsız oldu ve korumalarından biri Ryan'a bıçakla saldırdı. Kongre üyesi olaydan yara almadan kurtuldu. Ancak Jones daha sonra Ryan ve arkadaşlarının ülkeden ayrılmaya çalıştıkları sırada piste pusuya düşürülerek öldürülmelerini emretti. Kongre üyesi ve diğer 4 kişi charter uçaklarına bindikleri sırada öldürüldü. Johnstown'a döndüğünde Jones herkese ana salonda toplanmalarını ve kendi deyimiyle devrimci bir eylem gerçekleştirmelerini emretti. Halk tapınağının en genç üyeleri ilk ölenler oldu. Ebeveynler ve hemşireler şırıngalar kullanarak çocuklara siyanür, sakinleştirici ve toz meyve suyundan oluşan güçlü bir karışım verdi. Daha sonra yetişkinler zehirli karışımı içmek için sıraya girerken silahlı muhafızlar salonun etrafını sardı. Guyanalı yetkililer ertesi gün Johnstown yerleşkesine vardıklarında burada yüzlerce ceset buldular. Birçok insan birbirlerine sarılmış halde can vermişti. İntiharlar gerçekleşirken birkaç bölge sakini ormana kaçmayı başarmış, Jones'un oğulları da dahil olmak üzere birkaç düzine halk tapınağı üyesi o sırada Guyana'nın başka bir yerinde oldukları için hayatta kalabilmişti. Sosyalizmi seviyorum ve onu gerçekleştirmek için ölmeye hazırım. Ama ölürsem yanımda 1000 kişi götürürüm dediği vaazını da gerçekleştirmiş oldu. 2000 yılının Mart ayında Tanrı'nın 10 emrinin restorasyonu hareketi olarak bilinen Katolikliğin uç bir mezhebi sığırları kesmeye ve ellerine geçen tüm Coca-Cola'ları satın almaya başladı. Ugandalı Kıyamet Günü tarikatı bir şölene hazırlanıyordu. Bir yaşam kutlaması ve öbür dünyaya girme hazırlığı. O gece grup büyük bir yangında yok oldu. Bazıları bunun toplu intihar olduğunu söylerken bazıları da toplu cinayet olduğuna inanıyor. Grup 1980'lerin sonlarında kuruldu. Joseph Kivetier, bölgedeki Katolik kilisesi ile güçlü bağları olan Ugandalı bir siyasetçiydi. Credonia Merindey adlı eski bir fahişe, muz birası üreticisi Kivvetier'e geldi ve ona Meryem Ana'nın vizyonlarını gördüğünü söyledi. Vatikan, Kivvetier'in iddialarını reddetti. Ancak Merindey, onu kanatları altına aldı ve Tanrı'nın 10 emrinin restorasyonu hareketi doğdu. Katolik inancına göre İncil'in öğretilerinin yanı sıra grubun temel inançlarından bazıları Armagedon'un yaklaşmakta olduğuydu. İnançları sorulduğunda gruplarını Nuh'un gemisi olarak tanımlıyorlar ve kıyamet günü yaklaştığında insanların kendilerine sığınmak için kilometrelerce yol kat edeceklerini iddia ediyorlardı. Grup aralarında gözden düşmüş Katolik rahipler ve bölgedeki diğer din adamlarının da bulunduğu 4000 takipçi toplamayı başarmıştı. Grupla iletişim içinde olan yerel halka göre yeterince arkadaş canlısı görünüyorlardı ve hiç kimseyi rahatsız etmiyorlardı. Bu izlenim 1998 yılında değişmeye başladı. Grup kendi içine kapanık ve kendi kendine yeten, kendi okullarını işleten ve toplumu iyileştirmek için birlikte çalışan üyeler olarak biliniyordu. Grubu merak eden muhabirler kapalı kapılar ardında pek çok şeyin döndüğünü fark etti. Çocuklar da dahil olmak üzere grup üyelerinin çoğu yetersiz beslenmeden muzdaripti. Grup ayrıca çocuk işçi çalıştırıyordu ve sokaklardan çocukları kendileri için çalıştırmak üzere kaçırmış olabileceklerine inanılıyordu. Grubun kutsal kitap yorumuna göre 2000 yılında eski dünya sona erecek ve Tanrı'nın krallığının başlayacağı yeni dünya ortaya çıkacaktı. Bu kehanet 1 Ocak 2000'de gerçekleşmeyince birçok grup üyesi grup liderlerinin otoritesini sorgulamaya başladı. Bu durum grubu kargaşaya sürükledi ve üye sayısı dramatik bir şekilde azaldı. Birçok üye bağış paralarını geri istedi. Durumu kurtarmak amacıyla dünyanın sonu için ikinci bir tarih seçildi. Bu kez tarih 17 Mart 2000 olarak belirlendi. 17 Mart kilisede şarkılar söylenerek ve kutlamalar yapılarak geçirildi. Ardından büyük bir ziyafet verildi ve daha sonra dua ve şarkılar için kiliseye geri dönüldü. Bu son şarkı ve dua turu arasında yakındaki köylüler bölgeden gelen patlama seslerini duydular. Kilise alevler içinde kalmıştı. Pencereler ve kapılar tahtalarla kapatılmıştı. Daha sonra aralarında onlarca çocuğun da bulunduğu grubun 530 üyesinin yangında öldüğü öğrenildi.
Yangında ölenlere ek olarak daha sonra yüzlerce cesedin bulunduğu birkaç toplu mezar ortaya çıkarıldı. Birçoğu kesilerek, zehirlenerek ya da boğularak öldürülmüştü. Bu insanları kilise saflarında kimin öldürdüğü belli değildi. Yangından günler önce grubun bir diğer lideri Dominic Cataribabo'nun büyük miktarda sülfürik asit satın aldığı ortaya çıktı. Başlangıçta Joseph Kibwetir ve kilisenin diğer liderlerinin de yangında öldüğüne inanılıyordu. Ancak yangından sonra Kibwetir'in görülmesi, bazılarının onun hala hayatta olduğuna ve takma bir isim altında yaşadığına inanmasına yol açtı. İnanmak, insan ruhunun önemli arzularından birisi. Belki varoluşumuzun devam etmesini istiyoruz, yok olmayı kabullenemiyoruz. Belki de gerçekten inandığımız Tanrı, elçileri aracılığıyla yapacağımız şeyleri belirledi. Ardındaki sebep ne olursa olsun, aklınızı kullanın. Belki din sizin için kutsal ve sorgulanmayabilir. Ama ardından gidilen kişi sizin gibi bir insan. Gözünüzü de, aklınızı da bunlara teslim etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.